Tarihin zalimlerinden günümüzün milyarderlerine. Pervasızca kararlar alıp yine de daha yükseğe tırmananlar. Hataları herkesin gözü önünde olanlar. Ama kimse onları durdurmaya cesaret edemedi. Delilik gibi geliyor değil mi? Tarihin bize defalarca oynadığı acımasız bir oyun. Peki ya size bunun delilik olmadığını söylersem? Bu bir tasarım. Kaosun altında acımasız, soğuk bir mantık gizli. Siz ve ben doğmadan çok önce hazırlanmış bir strateji. Siyasi tarihin en tartışmalı zihinlerinden birinin fısıldadığı asırlık bir gerçek. Machiavelli. Gücün akıllıları nadiren ödüllendirdiğini ortaya koydu. Çok daha tehlikeli bir şeyi ödüllendiriyor. Bazen güce yol açan şey bilgelik değildir. Bu, onun mükemmel bir yanılsamasıdır. Ve bu karanlık mekanizmayı bir kez anladığınızda, liderlere ve dünyaya bir daha asla aynı şekilde bakamayacaksınız. Bugün, göz önünde gizlenen rahatsız edici sırrın ve aptalların akıllıları alt edip onları yönetmesine olanak tanıyan rahatsız edici psikolojik güçlerin derinliklerine dalacağız. 16. yüzyılın başlarında, Rönesans İtalya'sının kaotik siyasi mücadeleleri ortasında, Niccolo Machiavelli adında bir adam, en sevdiği dünya olan siyasetten sürgün edildiğini gördü. Bir zamanlar Floransa'nın saygın bir diplomatı olan Machiavelli'nin talihi, yeni bir hükümdar ailesinin iktidarı ele geçirmesiyle sona erdi. Komplo kurmakla suçlanarak hapse atıldı. İşkence gördü ve en sonunda kırsala sürgün edildi. Etkisinden, amacından ve onurundan soyulmuş. Ama bu zorunlu izolasyon döneminde, Prens, adını tarihe sonsuza dek yazdıracak eseri kaleme aldı. Zamanının ideal toplumlar ve erdemli liderler üzerine hayaller kuran diğer düşünürlerinden farklı olarak Machiavelli, bu yanılsamaları yıktı. Yöneticilerin nasıl davranması gerektiği konusunda bir şey yazmadı. Onların nasıl davrandıklarını yazdı. Felsefesi soğuk, acımasız ve rahatsız ediciydi. Güç söz konusu olduğunda ahlak isteğe bağlıdır ve görünüş çoğu zaman gerçeklerden daha önemlidir. Düşüncesinin merkezinde, yüzyıllardır yankılanan ürpertici bir gözlem yer alıyor. Herkes senin nasıl göründüğünü görür. Çok az kişi senin gerçekte ne olduğunu deneyimler. Başka bir deyişle algı güçtür. Gerçeklik ikinci plandadır. Machiavelli, insanların doğası gereği hakikati arayan varlıklar olmadığını anlamıştı. Onlar görünüşe inananlardır. Derin ahlaki karaktere veya gerçek bilgeliğe dayanarak lider seçmiyorlar. Kendine güvenen, güçlü görünen ve kesinlik yansıtan kişileri takip ederler. Bunların hepsi dikkatlice oluşturulmuş bir illüzyon olsa bile. Bu kadim uyarı, liderliğin temelindeki temel çatlağı ortaya koyuyor. O günden beri manipülatörlerin, demagogların ve karizmatik aptalların istismar ettiği bir kusur. Yükselenler en yetenekli olanlar değildir. Bunlar, yetenekli görünme sanatında ustalaşanlardır. Günümüzde milyonlarca insanı açıkça yetersiz olmalarına rağmen yöneten siyasi figürlere, şirket yöneticilerine veya sosyal medya ikonlarına baktığınızda, Machiavelli'nin kehanetinin eylem halinde olduğunu görüyorsunuz. Yüzey, öze galip geliyor. Stil, bilgeliği yener. Kendine güven, yeteneği gölgede bırakıyor. Machiavelli bunu 500 yıl önce görmüştü. Ve bugün, onun haklılığını her zamankinden daha fazla kanıtlayan bir dünyada yaşıyoruz. Zekanın doğal olarak liderliğe yol açtığına, en bilge, en anlayışlı zihinlerin kaçınılmaz olarak yükseleceğine ve toplumları daha iyi bir geleceğe yönlendireceğine inanmak cazip geliyor. Ancak Machiavelli ve tarihin kendisi çok daha karanlık bir hikaye anlatıyor. İktidarın acımasız arenasında zeka çoğu zaman bir lütuf değil, bir lanet olabilir. Gerçekten zeki liderleri tanımlayan özellikler, derin düşünme, öz farkındalık ve ahlaki nüans, onları acımasız ortamlarda savunmasız kılan özelliklerdir. Akıllı bir zihin sonuçları dikkatlice tartar, etik ikilemleri düşünür ve her durumda karmaşıklık görür. Dünya çoğu zaman tam tersini ödüllendirir. Şüphe duymadan cesaret, nüanssız kesinlik, karmaşıklık yerine sadelik. Gerçek zeka tereddüt doğurur. Lideri durmaya, derinlemesine düşünmeye, bilgisinin sınırlarını kabul etmeye zorlar. Fakat kesinliğin sıklıkla yeterlilik ile karıştırıldığı bir dünyada, böylesine düşünceli bir tereddüt zayıflık olarak ortaya çıkıyor. Bu trajik uyumsuzluk hiçbir yerde Sokrates'in öyküsünde olduğu kadar belirgin değildir.
İnsanlık tarihinin tartışmasız en büyük düşünürlerinden biri olan Sokrates, sorgulama dolu, durmaksızın kendini sorgulayan bir yaşamı savundu. Hiçbir şey bilmediğimi biliyorum diyerek insanlığın engin cehalet okyanusunu fark ettiği meşhur sözüyle meşhur olmuştur. Ancak Sokrates, parlak zekasına rağmen bir lider olarak takdir edilmiyordu. Aydınlatmaya çalıştığı demokrasi tarafından kınandı, gençliği yozlaştıran biri olarak damgalandı ve en sonunda ölüme mahkum edildi. Bunu tarihteki popülist figürlerle karşılaştırın. Karmaşık gerçekleri ortaya koyarak değil, kafası karışık ve korkmuş bir kamuoyuna basit ve kesin cevaplar vererek iktidara gelenler. Sokrates'in şüphe sunduğu yerde, popülistler kesinlik sunarlar. Bilgelik, yanılıyor olabilirim derken, aptallık, yalnızca ben haklıyım diye bağırır. Gerçek rahatsız edici. Etki için verilen yarışta, hiçbir temeli olmasa bile sarsılmaz bir özgüven sergileyenler, çoğu kez gerçekliğin karmaşıklığını alçak gönüllülükle kabul edenleri yenerler. Bilimsel araştırmalar da bunu destekliyor. Uygulamalı Psikoloji dergisinde yayınlanan tartışmalı bir araştırma, zekanın liderlik etkinliğiyle pozitif bir ilişki içinde olduğunu, ancak bunun yalnızca belirli bir noktaya kadar olduğunu buldu. Özellikle liderlik etkinliği IQ seviyesi 120'ye kadar arttıkça artıyor. Bu eşiğin ötesinde, ek zeka aslında liderlik ortaya çıkışını azaltabiliyor. Neden? Çünkü yüksek zekaya sahip bireyler, karmaşık fikirlerini genel kitleye iletmekte çoğu zaman zorluk çekerler. Haklı olduklarında bile mesafeli, kafa karıştırıcı veya alakasız görünebilirler. Bu arada, daha basit, daha kendinden emin sesler, net ve cesur mesajlarla gürültüyü deldi. İnsanların kolayca anlayabileceği ve arkasında birleşebileceği mesajlar. Psikolojik açıdan bakıldığında açıklama basit ama yıkıcıdır. İnsanlar bilişsel cimridir. Beyinlerimiz karmaşıklığa karşı basitliği, belirsizliğe karşı kesinliği, gri tonlara karşı siyah-beyaz cevapları tercih edecek şekilde programlanmıştır. Anlamak için çaba gerektiren incelikli gerçeklerle karşı karşıya kalındığında, pek çok kişi içgüdüsel olarak kolay, rahatlatıcı yanılsamalar sunan liderlere yöneliyor. İşte bu yüzden kriz anlarında dünya, dikkatli olasılıklar ve ihtiyatlı bilgelikle konuşan filozof krala nadiren yönelir. Bunun yerine, tek bir kesin vuruşla kurtuluşu vaat eden en gür sesi takip eder. Zekanın liderlikte yeri yok demek değil bu. Gerçek, düşünen, kendini eleştiren zekanın, iktidarın kazanıldığı acımasız, ilkel seçilim mekanizmaları karşısında hayatta kalmak için sıklıkla mücadele ettiği gerçeğidir. Machiavelli'nin çok net bir şekilde anladığı gibi, sizi yücelten şey anlayışınızın derinliği değildir. Anladığınız yanılsamasını başkalarına ne kadar güvenle satabildiğinizdir. Eğer zeka ve bilgelik iktidarı elde etmeye yetmiyorsa, o zaman ne yeterli? Cevap basit olduğu kadar rahatsız edici de. Hiçbir şeye dayanmasa bile güven. 1999 yılında psikologlar David Dunning ve Justin Krueger, insan bilişselliğindeki karanlık bir aksaklığı ortaya çıkaran çığır açıcı bir çalışma yayınladılar. İnsanlar bir konu hakkında ne kadar az bilgiye sahip olurlarsa, kendilerini o konuda o kadar uzman sanırlar. Dunning-Krueger etkisi olarak bilinen bu psikolojik olgu, yetersizliğin sadece hatalara yol açmadığını gösteriyor. Aşırı özgüvene yol açar. Basitçe söylemek gerekirse, bir insan ne kadar az şey bilirse, ne kadar az şey bildiğinin farkına o kadar az varır. Kendi cehaletlerini fark edecek becerilerden yoksunlar. Ve sonuç olarak, sahte bir kesinlik havası yaratırlar. Ve kesinliğin sıklıkla yeterlilik ile karıştırıldığı bir dünyada, bu yanılsama yıkıcı derecede etkili olabilir. Gerçekten yetenekli olanlar kendilerinden şüphe etme eğilimindedirler. Anlamadıkları şeylerin ne kadar büyük olduğunu görüyorlar. Tereddüt ediyorlar. Soruyorlar. Bu arada aptal adam büyük bir özgüvenle öne doğru atılır ve kalabalık da onu takip eder. Dunning ve Kruger'in akademik terimlerle ifade etmesinden yüzyıllar önce Shakespeare'in yazdığı gibi, aptal kendini akıllı sanır. Ama akıllı adam kendisinin aptal olduğunu bilir. Liderlik seçiminin acımasız oyununda her zaman en zeki olanlar kazanmaz. En güvendiği kişidir. WeWork'ün karizmatik kurucusu Adam Neumann'ın hızlı yükselişini düşünün. Neumann, şirketini zayıf iş temelleri üzerine kurmasına rağmen yatırımcıları, çalışanları ve medyayı büyüledi. Sarsılmaz vizyonu ve sınırsız özgüveniyle,
yalnızca ofis alanlarında değil, insanlığın birlikte yaşama ve çalışma biçiminde de bir devrim vaat ediyordu. Kesin bir kesinlikle konuşuyordu. Dehanın ve kaçınılmazlığın resmini yansıtıyordu. V'nin vizyonuna dayanarak milyarlarca dolar harcandı. Ancak yüzeyin altında, iş modelinin çok hatalı olduğu ortaya çıktı ve en sonunda gerçekler ortaya çıktı. WeWork'un değerlemesi neredeyse bir gecede çöktü ve bu durum güven ile yeterlilik arasındaki tehlikeli uçurumu ortaya çıkardı. Ancak yıllarca Noma'nın aşırı özgüveni sadece hoş görülmekle kalmadı, kutlandı da. Öylesine güçlü bir yanılsama yarattı ki, deneyimli yatırımcılar ve analistler bile karşılarına çıkan uyarı işaretlerini görmezden geldiler. Bilimsel çalışmalar, tarihin defalarca gösterdiği gerçeği desteklemektedir. Kişilik ve Sosyal Psikoloji dergisinde yayınlanan 2020 tarihli bir araştırma, gerçek yetkinliklerinden bağımsız olarak daha yüksek özgüven seviyeleri gösteren bireylerin, akranları tarafından lider olarak algılanma olasılıklarının daha yüksek olduğunu buldu. Gruplar, tamamen asılsız olsa bile, kendinden emin görünenleri ödüllendirme eğilimindedir. Bunun nedeni, İnsanların özellikle karmaşık veya tehdit edici durumlarda açıklık ve yönlendirme arayışa derinlemesine programlanmış olmasıdır. Kendine güvenen bir aptal, tereddütlü bir dahiden çok daha çekici görünebilir. Çünkü kesinlik, bir yanılsama olsa bile, güvenli hissettirir.